Antarktika, kuzeyin incisi, karlı zirveler, penguenler ve birçok sır. 7 farklı ülke Antarktika üzerinde hak iddia ediyor. Peki dünyanın en soğuk ve en büyük kıtalarından biri gerçekten kime ait? Bu soruyu anlamak için ilk başta denizler yasasına bakmamız gerekiyor. Antarktika tıpkı Ay gibi insanlığın ortak mirası. Kağıt üzerinde kimse onda hak iddia edemez. Ama perde arkasında işler çok daha karmaşık. Bu kavga 1800'lerde kaşiflerin kıtaya ulaşmasıyla başladı. Dönemin sömürgecilik mantığı çok basit. Bir yere ayak bastıysan orası senindir. Bayrağını dikersin ve sahiplenirsin. 1900'lerin başında İngiltere, Fransa ve Norveç Antarktika'nın büyük parçaları üzerine hak iddia etmeye başladılar. Hatta Almanya bile kıtada bazı bölgeleri keşfetmeye ve işaretlemeye çalıştı. Ama bir sıkıntı var. Bu iddialar birbirleriyle çelişen iddialardı. Yani her iki ülkenin listeli iddialar birbirleriyle çakışıyordu. Örneğin Arjantin ve Şili'nin talep ettiği bölgeler İngiltere'nin iddialarıyla üst üste geliyordu. Bu gerilim 1959 yılında beklenmedik bir şey oldu. Aralarında Amerika ve Sovyetler Birliği'nde bulundu. 12 ülke bir araya gelip Antarktika Antlaşması'nı imzaladılar. Bu anlaşmaya göre kıtada askeri faaliyetler, madencilik, nükleer patlamalar kesinlikle yasaklandı. Antarktika tamamen bilime ve doğaya adandı. Kurallar o kadar katıydı ki kıtada hiçbir çöp bırakmana izin verilmiyor. Hatta kışın ayrılırken kendi atıklarınızı bile uçakla geri götürmeniz gerekiyordu. Ama bu anlaşma herkesin iddialarından vazgeçtiği anlamına gelmiyor. Bu anlaşmada çok zekice bir yasal boşluk var. Ülkeler Antarktika'yı ortak bir miras gibi yönetecek. Ama hiçbiri eski toprak iddialarına resmi olarak vazgeçmeyecek. Haritaya baktığımızda bu anlaşmayla beraber garip garip pasta dağılımları görebiliyoruz. Hatta kıtanın ortasında kimsenin hak iddia edemediği devasa bir boşluk bile var. Burası dünya üzerinde hiçbir ülkeye ait olmayan en büyük toprak parçası. Bir yandan bazı ülkeler kendi bölgelerinde araştırma üsleri kurarken Çin gibi resmi iddiası olmayan ülkeler de kıtanın farklı yerlerinde üsleri inşa edebiliyor. Yani Antarktika hem sahipli hem de sahipsiz. Adeta bir Arap formunda. Ama bu bir gün bitecek. Şu an sadece kıtada bilim insanları çalışıyor olabilir. Ama bu durumun bir son zamanı var. Antarktika dünyanın tatlı suyunun yaklaşık %70'ini barındırıyor. Ve birçok araştırmaya göre buzların altında devasa petrol ve mineral rezervleri var. Gelecekte tatlı su petrolden bile daha değerli hale gelebilir. Uzmanlara göre 2040'lı yıllarda madencilik yasası tekrar gözden geçirilecek. Ve o gün geldiğinde büyük güçler çekmecede sakladıkları o eski iddialarını tekrar hatırlayabilir. Kısacası Antarktika şimdilik bilim ve barışın kıtası. Ama gelecekteki küresel ısınma, petrol krizi bunu tekrar düşündürebilir. Peki sence 2040'larda Antarktika'da bir kaynak savaşı çıkar mı? Cevabı zaten biliyoruz ama sen yine de söylesen güzel olur.